Madem biz Ripple olarak bir ödeme sistemiyiz, o halde neden XRP'ye stabil, değeri mesela 1 dolara sabit bir stabil coin'e çevirmiyoruz diyebilirler. XRP almayın. Evet dostlar, yanlış duymadınız, XRP almayın. Ama bu sözler bana ait değil. Bu sözler kime ait biliyor musunuz? Bakın, XRP'nin bağlı olduğu diyebileceğimiz Ripple'da tam 1,5 seneden fazladır backend mühendislik rollerinde yetenekler arayan, yetenek avcılığı yapan, yetenek avcısı diyebileceğimiz Josh Lin'e ait. Evet, geldiğimiz noktada hakikaten bir Ripple çalışanı XRP almayın diyor. Peki bunu neden diyor? Yani bu açıklamanın arkasında gerçekten neler olabilir? Açıklamayı Ripple'ın kendisi yaptırmış olabilir mi? Yani bilerek yaptırmış olabilir mi? Ripple gelecekte XRP yerine acaba başka bir coin üretebilir mi? Veya XRP'yi ne bileyim böyle değeri sabit, stabil coin'e dönüştürebilir mi? İlginç konular var dostlar. İşte hepsi şimdi dolu dolu başlıyor. Piyasa fiyatı 550-600 TL olan Ledger Nano S çekilişimizde tam gaz devam ediyor dostlar. Kanalıma abone olup yanındaki zile dokunun ve ne kadar çok yaparsanız da o kadar çok kazanma şansı yakalarsınız. Videolarımı beğenin ve yorumlarınızı da sakın ola eksik etmeyin, ama bu arada aklınızda da aman ha şöyle bir şey olmasın, işte kazansak da göndermez diye bir şey lütfen olmasın. Bakın, bu kanal için ne kadar çabaladığımı görüyorsunuz. Bunu 600 lira için böyle tehlikeye atacak inanın değilim ya. Hani dikkat ederseniz bu ay sonu ben bir adet vereceğim dedim. Öyle onlarca dağıtmıyorum. Ama ne dedim? Bir iddia attım ortaya ve dedim ki fazla bir şey değil. Bu ay sonuna kadar YouTube'da 30.000 kişi olursak benden 2 tane daha ekstra Nano S gelecek dedim. Zaten daha önceden benden Nano S kazananlar, Nano X kazanan falan, bunların hepsinin, her arkadaşının işte elinde hediyeleriyle çekilmiş fotoğrafları, videoları var dostlar. Hepsi Telegram kanalında mevcut. Gelin beni mentionlayın Eren Caner olarak. Ben size bunların hepsinin kanıtlarını paylaşayım. Şimdi bu hatırlatmadan sonra ana konumuza gelelim dostlar ve jet hızıyla XRP'ye geçelim. XRP'nin durumu malum. Biliyorsunuz 2017'de 3 dolar 38 centlere kadar çıkan bu coin'in özellikle Türkiye'de tepelerden alıp zarar edip bunu sineye çeken ve zararla çıkan ya da 2 senedir böyle bekleyen falan çok var biliyorum. XRP olayı çok sıcak bir mevzu. XRP'den çok büyük bir beklenti var. Aslında bunda da haksız da değiller abi. Çünkü genelde coin'ler biliyorsunuz ya kısa veya uzun vadede gördüğü rakamı bir kez daha görme eğiliminde olabiliyorlar. Ki bu noktada XRP'den ben umudum kesmedim. En azından hala tüm kripto paralar içinde Bitcoin ve Ethereum'dan sonra 3. sırada yerini koruyabildiği için. Tamam, şu an üzerinde gerçekten XRP'nin bir ölü toprağı var. Geçen sene işte Amerika'nın eski başkanlarından Bill Clinton'ın da katıldığı Swell etkinliği öncesi XRP'de yükselişler görüyorduk. Bunlar vardı. Ama bu sene bunu göremedik abi. 2 gün boyunca Swell etkinliği süresince satış baskısı Ripple'da XRP'de devam etti. Tamam, etkinlikte mesela RippleNet Home diye bir ürünlerini tanıttılar. Detaylarına sonra gireriz ama oradaki amaç da şu: Ripple müşterilerini birbirleriyle bağlamak ve daha efektif, daha verimli bir ortam yaratmak. Ama neyse dostlar, XRP'ye yatırım yapmayın diyen Ripple çalışanı var ya, Josh Lin. Aslında ne diyor biliyor musunuz? Yatırımlarınız içinde sadece XRP olmasın. 5 coin'lik bir sepet yapın diyor. Baktığın zaman tamam, bu doğru bir öneri. Buna eyvallah. Sonuçta riski de dağıtmak lazım ama fakat dostlar, bunu ben YouTube yayıncısı olarak çok rahat söyleyebilirim. Söylüyorum da zaten. Bu konuda açıklamalar yapıyorum, yapabilirim. Ben serbestim sonuçta. Ben Ripple'la falan çalışmıyorum ki. Ama sen Ripple'la çalışıyorsun. Ne olursa olsun o şirketin şapkasıyla açıklamalar yapıyorsun. Çünkü normalde hiçbir şirket başka bir şirkete bir rakibe yönlendirmez. Kullanıcı, yatırımcı açısından bakacak olursak da zaten söylüyorum, açıklama fevkalade doğru bir şey ama tekrar şunun altını böyle kalın bir kalemle çizmek istiyorum. İşe Ripple'ın gözünden bakarsak sıkıntı var dostlar. Sen burada büyük yatırımcıya, küçük yatırımcıya paranızın hepsiyle aman ha sakın XRP almayın, gidin hani o parayla XRP'ye göndereceğiniz, gömeceğiniz o parayla 5 coin'lik sepet yapın dediğinde ne oluyor biliyor musunuz? İşte tam olarak şu oluyor. XRP'nin olası bir yükselişin önünü çat diye kesmiş oluyorsun. Mesela 1000 lirası olup onunla XRP alacak olan küçük yatırımcı da 10 milyon doları olup onunla XRP alacak olan büyük yatırımcı da bu sefer oturup düşünüyor ki diyor, yani baksana diyor, Ripple çalışanı bile XRP almayın diyor düz mantıkla ve en iyi ihtimalle o 10 milyon dolarını dediği gibi bir sepet yapıyor ve çok daha azıyla gidip XRP alıyor. Niye?
Sebep hazır. Yani Ripple çalışanı söylüyor abi. Ben söylemiyorum ki. Ripple çalışanı söylüyor. Bu noktada işte dostlar bence iki önemli ihtimal var. Bunları söyleyeyim size. Birincisi, ya Ripple şirketinin üzerinde çok uzun zamandır bir fiyat baskısı var. Bir beklenti var. Bu baskı, bu beklenti artık böyle bir dayanılmaz bir seviyeye ulaştı. Ve bu tarz açıklamalarla istemsizce dışa vurulmaya başlanıyor. Veya işte belki de Ripple üzerindeki baskıyı hafifletmek için artık diyor inceldiği yerden bu iş kopsun diyerek insanları başka coinlere de yönlendiriyor olabilir. Ama ben size söyleyeyim dostlar, Ripple hani çok önceden bir açıklama yapmıştı ya, her ne kadar hiç böyle gerçekçi olmasa da Ripple ve XRP ayrı şeyler demişti. Buna tabii ki pek inanmıyoruz. Yarın bir gün XRP hep böyle bir satış baskısı yerse, adı kötüye çıkarsa, Ripple ne yaparsa yapsın XRP bir türlü yükselemezse, bu da Ripple'ın marka kimliğine sert zararlar verirse, ben size burada şunu sormak istiyorum. Ripple bir başka Svel etkinliğinde şunu söyleyemez mi abi? Bakın şunu söyleyemez mi? Arkadaşlar biliyorsunuz işte Ripple ve XRP birbirinden çok başka şeyler. Biz bunları daha önceden açıklamıştık. Biz de Ripple şirketi olarak artık şirketin direkt böyle bir kendi native yani doğal ana coin'ini üretmeye karar verdik. Adını da Ripple Coin koyduk. Bundan sonra bu coin'i tüm ürünlerimizde kesintisiz, şartsız kullanacağız dese, böyle bir şey söylese dostlar ne olur? Bakın size söylüyorum, ne olur sizce? Böyle bir ihtimal var mı? Ya elbette var ama şu an değil. Bu ihtimal ne zaman kuvvetlenir biliyor musunuz? XRP demin söylediğim gibi daha fazla kan kaybederse, tüm kripto paralar içinde 3. sırada olan yerini kaybederse ve ne bileyim 20. 30. 40. sıralara düşerse, ancak o zaman böyle bir şey gündeme gelebilir. Çünkü hiçbir şirket şu an 3. sırada olan coin'in yakasını bırakmak istemez abi. Ama mesela şunu yapabilir abi. XRP'deki bu fiyat neden yükselmiyor? Baskılarından iyice böyle bir bıkar. Lan yeter olan artık der ve madem biz Ripple olarak bir ödeme sistemiyiz, o halde neden XRP'ye stabil, değeri mesela 1 dolara sabit bir stabil coin'e çevirmiyoruz diyebilirler. Alın size bir fikir. Benden bir fikir. Elbette bu söylenildiği kadar tabii ki de kolay değil. Ama yeni bir coin yapıp tanesi 30 centten XRP'yi geri alıp işte her 3 küsür tanesine mesela bir stabil XRP coin'i verebilirler dostlar. Yani bunu yaparlarsa da XRP neden yükselmiyor lafları da artık sonsuza kadar bitip tükenmiş olur. Çünkü artık stabil coin olmuş olur. Her neyse dostlar, bunlar olası senaryolar. Özellikle XRP yatırımcısıysanız bence aklınızın bir kenarında bunlar olsun. Ama tabii ki yatırım tavsiyesi değil anlattıklarım. Sizi XRP'yi alın veya satın gibi bir şeye asla ben yönlendiremem. Tam tersi, çok uzatmadan 1-2 sene içerisinde böyle 2017'deki gibi güzel, müthiş bir boğa sezonu gelirse de böyle bir senaryo, böyle senaryolar hiç gerçekleşmeyebilir de. Peki şu anki noktada dostlar XRP almayın. Sepetinizde mutlaka başka coinlerde olsun olayı var ya, Ripple çalışanınız paylaştı. Hani dedik ya Ripple bir baskı altında olabilir diye. Belki Ripple'da çalışanlarına dostlar maaşları XRP ile ödüyor olabilir. Kendi cebinden çok fazla zarar da ediyor olabilir. Gerçi çatır çatır bol keseden XRP'de satıp duruyorlar bu aralar, zaten hayırlısı. Bu bir ihtimal olabilir. İkinci ihtimal ise şöyle bir şey var. Ripple çalışanı Josh Lee'nin bu açıklamaları şirketten habersizce yapmış da olabilir. Yani şu ince çizgiye ben bu videoda gerçekten dikkat çekebildim değil mi? Açıklamaları yatırımcı açısından zaten fevkalade gayet doğru. Bunda hiçbir kötü bir şey yok. Ripple markası açısından çok sıkıntılı şeyler bunlar. Başlarda dediğim gibi zaten ben olaya Ripple markası açısından, kurumsal açıdan yaklaşıyorum. Çünkü Ripple'ın performansı XRP'yi etkiler. XRP'nin performansı da tabii ki de yatırımcıların sizi bizi etkiler. Bunları konuşmamız, bilmemiz lazım. Yatırımcılar bu açıklamalara bireysel bakmazlar. Ripple bunu söylüyor deyip XRP dışında alternatif aramaya girebilirler dostlar. Bunun kısa vadede de XRP'ye daha böyle bir sert bir etkisi de olabilir. Eğer şirkette yetenek avcısı gibi bir pozisyonda olan ve insan kaynaklarına da yakın birisi bunu söylüyorsa kurumsal imaja dikkat zaten ediyordur diye düşünüyorum. Ve sizinle paylaştığım bu iki ihtimalden birincisinin daha ağırlıklı olduğunu düşünüyorum dostlar. O da neydi zaten? Ripple üzerinde çok uzun zamandır bir fiyat, bir beklenti baskısı olması nedeniyle bu açıklamaların bilerek yaptırılabilme ihtimaliydi. Bakın size çok yeni bir örnek vereceğim. Daha net anlatabilmek için olayı. Ekrana bir XRP yorumu getireceğim şimdi ve bugün bu yorum nereye geldi biliyor musunuz? Benim Kripto Sözlük Piyasa Muhabbeti adlı Telegram grubuma geldi ki gerçekten bence de XRP'deki genel durumu güzel yansıtan bir yorum. İşte dostlar, durum bu XRP'de. İnsanlar bekliyorlar. Ne zaman tekrar biz XRP'ye gömdüğümüz parayı artık çıkarabileceğiz diyorlar ya.
Çok da haklılar zaten. Belki de şunu da söyleyeyim. XRP'deki şu sıçrayış var ya 2017'deki. İşte bu olmasaydı belki de o dönem ceplerini dolduranlar ceplerini dolduramayacaktı. Ama ne olacaktı? Ortada 1 dolardan, 2 dolardan, 3 dolardan hatta 3 dolar 38 centlerden dahi XRP alıp sert bir yükseliş beklentisi içinde olanlar olmayacaktı. Ama işte markette maalesef böyle bir şey. Durgun suda para kazanılamayacağı için arada balinalar bilmem neler bu marketi böyle sallıyorlar. Salladılar, sallıyorlar, sallamaya da devam edecekler. Böyle durumlara yönelik özellikle değişmez stratejimizse ne olmalı biliyor musunuz? Bence şu olmalı. 1. Kaybetmeyi göze alamayacağımız rakamlarla, paralarla bu işe girmeyeceğiz abi, tamam mı? Yani bunun aması, maması, öylesi, böylesi, a'sı, u'su, c'si, c'su falan yok. Tamam, bu 2 2 daha 4 ve bir de biliyorum yani çok zor ama kar görürsek, nerede ne okursak, nerede ne görürsek falan bunları geçelim ve karımıza bakalım abi. En azından kısa vadeli portföyde karımızı almaya bakalım. Çünkü aynı şeyler yine olacak. Ben size söyleyeyim. Boğa sezonu gelip sert yükselişler yaşandığında XRP dahil, Bitcoin dahil hemen her coin'de şu tarz başlıklar atılmaya başlanacak. Falanca analist söylüyor ki işte XRP 2025'te 5 dolar olacak. Bitcoin roket takacak ve 500 bin dolar, 1 milyon dolar, 2 milyon dolar yok mu artıran bu kadar olacak falan yani bu kadar. Yani bunlar umarım olmaz ama yeni yatırımcılar da bunları görüp sert yükselişlerde kar alma isteğinden uzaklaşmazlar umarım. Ama bunda da şöyle bir ayrıntı var. İşte o boğa sezonu gelirse gelmeden 2-3 sene önce bunu gören analizler bence değerli. Bunlarla ilgili de zaten önceki videolarda sizinle bazı analizler paylaştım. İşte 70 bin dolar, 75 bin dolar civarlarına yönelik. Ama işte Bitcoin işte 30 bin dolar olur, 35 olur. İşte o noktada derler ki 80-90 falan. Boğa sezonunun gazıyla olan şeyler. İki tür analizi birbirinden bence ayırmak lazım. Çünkü 2017'de aynen ben de yaşadım bu hataları. Genelde riski dağıtmayı sevdiğim için yine ister istemez bir yerlerden ucundan kıyısından toparladım ama şunlar da gerçekten yaşandı abi. Hiç yalan yok. Eğrisiyle doğrusuyla sizlere anlatıyorum. Bakın mesela Ucash diye bir coin vardı abi o dönem. İşte airdroplar falan zaten çok popüler. İşte o formu doldur, arkadaşlarına yolla, onlar da doldursun, hep birlikte kazanın falan kafaları. Ben doldurdum bir tanesi. Çok doldurdum da örneğini veriyorum. Bir tanesini doldurdum, arkadaşları da doldurttum falan. Sonra o coin şak diye BTC Alpha diye bir borsaya girmesin mi? Benim coinler sistemde ama fırsat varken onu çekmemişiz. Borsaya girince iyi de bir pump yiyince herkes sisteme bir yüklendi ve içeriden biz o coinleri çekemedik. Sonrası zaten malum. Ben oradaki hak ettiğim coin'e bakıyorum, bir de borsadakine bakıyorum, böyle duruyorum yani. Ve yani müthiş bir fırsatta kaçmış oldu. Şimdi ise para etmediği için zaten onu bozdurmuyorum bile, öyle kaldı. Ya o zaman işte vakit varken göndersene borsaya. Yani yapıştırıp geç abi, yani bunu acıma. Ama yok işte yani bunlar ders insana. Bunlar tabii ta 2017 zamanlarında yaşadığım uç örnekler dostlar. Yeni bir yükseliş dalgasına falan bu sefer hani airdrop olmaz. Aynı konular, aynı senaryolar. Borsaların ön satıştan token sattı ayıyorlar var ya, onlarda da mesela benzerleri yaşanabilir ki zaten bugüne kadar bazı noktalarda yaşanıyor. Ya inanın abi, araç değişse de hikayelerin değişeceğini ben pek zannetmiyorum. Bu zaten biraz böyle bir askerlik gibi herhalde. Her gelen önce bir tokatlanıyor. Özellikle boğa sezonunda kripto paralarla tanışmışsa sonrasında o tokatlanma sırasını bir başkasına devrediyor. Gerçekten böyle oluyor. En güzelini söyleyeyim size abi. Süslü cümlelerin, böyle abuk subuk vaatlerin ortalarda gezmediği, ayı dediğimiz şu düşüş sezonları var ya, işte o sezonlarda bu işlerle tanışmış olmak en güzeli gerçekten bu. Önce kötüyü görmek. Gerçekten önce kötüyü görmek lazım. Şimdi dostlar ne yapalım biliyor musunuz? Bugünün bonus bilgisine de şöyle jet hızıyla geçelim. Biliyorsunuz her videoda, olabildiğince her videoda sizinle farklı konuda böyle ilgi çekici, kafa açıcı böyle minik detaylar, minik bilgiler paylaşmaya çalışıyorum. İlgilenirseniz detaylarını internetten araştırabilirsiniz zaten. Bugünün bilgisi de şöyle. Dostlar şu jelibonlar var ya, hani yumuşak şekerler, tüm dünyaya pazarlanan Haribo'lar falan. İşte bir bilgiye göre jelibonlar nasıl ortaya çıkmış biliyor musunuz? Türk lokumu taklit edilmeye çalışılırken tesadüfen ortaya çıkmış. Böyle de ilginç bir bilgi var. Şimdi dostlar ne yapalım? Ne yapalım biliyor musunuz? Bu noktada sizlerden gelen, bir önceki videoya gelen kısa kısa yorumları okuyalım, soruları cevaplamaya çalışalım. Bu arada siz de Ledger çekilişine katılmayı sakın unutmayın. Kanalıma hemen abone olup yanındaki zile dokunun ve yorumlarınızı yazın. Videolarımı da beğenin. Evet, şöyle jet hızıyla açayım, yorumları okuyayım şöyle birkaç tane. Furkan Lokman diyor ki
NPXS yani Pandix'ten bahsediyor. İçin bir yorum yapar mısın? Scam olma ihtimali nedir? Elinde olsa satar mısın? Bekler misin? Ben bu noktada eğer girdiğim noktaya bakarım. Yani param işte 100 birimim gerçekten 1 birime, 2 birime, 3 birime düşmüşse bu noktadan satmanın çok anlamı olmayabilir. Birazcık bu soruya vereceğim cevap: Selda Bağcan, yükselişten bir gün önce almıştım, geldiği gibi gönderdim demiş. Sanırım hayattaki şansımı XLM'de kullandım demiş. Bir önceki videoda XLM'den bahsettik biliyorsunuz, Stellar'dan. Samet Aygun, eline sağlık, gerçekten bu işte öncüsün demiş. Çok teşekkür ederim. İbrahim Ovinç, hoppa demiş. Senin enerjin bize de enerji veriyor. Süpersin maşallah. Emeğine ağzına sağlık hocam. Bu arada Ledger Nano S bana çıksın artık ya demiş. Ersin Bayram, hocam sizce de 2017'deki yükselişi tek bir balina yapmış olabilir mi demiş. Bununla ilgili geçtiğimiz günlerde bir haber çıktı ama ya hani tek bir kişi böyle oturup ben bu sene de ne yapayım ya, Bitcoin pumplayayım ya bu sene. Geçen sene şunu yaptık, bu sene de Bitcoin pumplayayım falan dememiştir herhalde. Ama ne olur abi, daha küçük bir grup, tamam mı? Çok küçük bir grup. İşte Bitfinex ve Tether tayfası oturup bunun böyle bir planlamasını yapmış olabilirler. Zaten şunu da söyleyeyim, bakın bundan yaklaşık bir sene, 1,5 sene önce çok böyle gündeme gelmeyen, Bitfinex tarafından bir çalışanla, çok üst düzey değil ama bir çalışanla bir röportaj yapıldı ve orada dendi ki gerçekten her şeyi bu adam itiraf etti. Yanılmıyorsam ya Bitfinex çalışanı ya Tether, ama %90 Bitfinex çalışanı olması lazım. Bir kişi oturup bunu böyle ne yapsam dememiştir ama bir grup böyle bir masa başında oturup bunları planlamış olabilirler. Çünkü ne söylüyorum abi, Tether basmak bedava. Arkasındakinin bir böyle bir karşılığı çoğunun yok. Dolayısıyla piyasaya bedavadan Tether'i sokup bunu $1'a geçirmiş olabilirler. 1993 demiş ki, reis çok kısa videolarım var ya, senin enerjine, konuşma tarzına bitiyorum, sabaha kadar boş konuşsam bile oturur dinlerim seni demiş. Umarım boş konuşmuyorumdur buradan 1993, böyle bir cevap vereyim. Teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Ledger çekilişi devam ediyor. Kanalıma abone olun, zile dokunun, videoları beğenin ve tabii ki de kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz.